Merhaba Başaklar, Temmuz 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu arada Çelik Odasınız efendim. Şimdi Temmuz ayının şöyle bir giriş enerjilerine bakalım öncelikle. Temmuz ayına güçlü sosyal etkilerle dostluklarınızı ve hedeflerinizi sorgulayarak giriş yapıyorsunuz. Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda 11. evinizde. Bu da demek oluyor ki bu ay kalabalıklar içinde parlayabilir, topluluklar içinde söz sahibi olabilir ve hayalinizi kurduğunuz bir projenin somut adımlarını atabilirsiniz. Arkadaş çevrenizden destek görebilir, sosyal medya ya da grup çalışmaları aracılığıyla yeni bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Merkür ise Aslan burcunda bilinçaltı alanınızı etkiliyor. Bu dönemde zihniniz çok daha derin çalışıyor. Geçmişle ilgili düşünceler, eski konuşmalar ya da içinizde kalan meseleler tekrar yüzeye çıkabilir. Merkür ile Plüto arasında bir karşıtlık var. Bu düşüncelerin zaman zaman sizi yıpratabileceğine de işaret ediyor. Takıntılı fikirlerden uzak durmaya, kendinize zihinsel alan yaratmaya gayret etmelisiniz. Fakat aynı zamanda iç dünyanıza yönelmek ve derinlemesine analiz yapmak için de eşsiz bir fırsat. Neyse ki Satürn'ün Merkür'e yaptığı bir destekleyici açı var. Bu derin düşünceleri yapılandırmanıza, sezgilerinizi mantıkla harmanlamanıza olanak tanıyor. Bu etkiyle birlikte psikolojik şifa, terapi ya da yaratıcı içe dönük çalışmalar oldukça destekleniyor. Ayın en güçlü enerjilerinden biri ise kuşkusuz sizin için geliyor. Mars ve Ay Başak Burcu'nda 1. evinizde sizi sahneye davet ediyor. Fiziksel enerjiniz yüksek, kararlılığınız net, hedefleriniz belirgin. Girişimlerde bulunmak, yeni kararlar almak ya da kişisel duruşunuzu netleştirmek için gökyüzü sizinle birlikte. Ancak ani çıkışlardan ve acelecilikten uzak durmanızda fayda var. Venüs ve Uranüs ise Boğa burcunda kavuşum açısında uzaklarla ilgili konularda sürpriz gelişmeleri işaret ediyor. Yurt dışı bağlantılı bir haber, akademik bir gelişme ya da hayat felsefenizi aniden değiştirecek bir deneyim gündeme gelebilir. Ayrıca bu etki yeni bir yolculuğun ya da zihinsel bir sıçramanın kapısını da açabilir. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda 8. evinizde derin dönüşümler yaşadığınız bir süreci vurguluyor. Finansal ortaklıklar, miras, borç, alacak dengesi, borçlar, krediler ya da duygusal bağlarla ilgili konularda hem bir çözülme hem de yeniden bir yapılanma getirecekler. Bu etki sizi maddi manevi anlamda derinleştiriyor ve olgunlaştırıyor. Kuzey ay düğümümüz Balık burcunda, Güney ay düğümümüz de Başak burcunda. Sizleri aşırı analizden, kontrol etme arzusundan çıkararak kabule, sezgisel bağlantılara ve ruhsal birliğe yönlendiriyor. Her şeyi çözmeniz, her ayrıntıyı denetlemeniz gerekmiyor. Bazen sadece olmasına izin vermek bile yeterli. Güneş ile Mars arasında destekleyici açılar var. Kişisel hedeflerinizi kolektif amaçlarla uyumlu hale getirmeniz için muazzam bir fırsat sunuyor. Hem bireysel parlamanızı yaşarken hem de çevrenize ışık olmanız mümkün. Sonuç olarak Temmuz ayına sizin için kendinize odaklanacağınız, hem içsel hem dışsal gücünüzü toparlayacağınız ve gelecek yönünüzü netleştireceğiniz bir zaman dilimi. Kendi doğrultunuzda yürümekten çekinmeyin. Bu kez sahne sizin efendim. Giriş enerjilerimiz bu şekildeydi. Şimdi gökyüzü gündemine geçeceğim ama önce bir minik hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili yükselen Başaklar, Temmuz ayı sizin için özellikle gelecek hedeflerinizi, sosyal çevrenizi ve ruhsal hazırlıklarınızı ön plana çıkarıyor. Gündeminizde hem profesyonel değişiklikler hem de kişisel dönüşümler olacak. Gökyüzü sizden eski düzenleri bırakmanızı ve içsel gücünüzü keşfetmenizi istiyor. 4 Temmuz'da Uranüs ve Venüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşacak. Bu kavuşum yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da hukuki süreçlerde sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Aynı gün Satürn de durağanlaşıyor ve retroya hazırlanıyor. İkili ilişkilerde özellikle evlilik ya da ortaklık konularda geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde eski defterler açılabilir, bitmemiş konuşmalar tamamlanabilir.
5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Kariyer hayatınız canlanıyor. Estetik, sanat, medya, halkla ilişkiler alanlarında çalışan Başaklar için destekleyici bir dönem başlıyor. Üst düzey insanlarla kuracağınız ilişkilerde cazibeniz yüksek olacak. 8 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Uzun vadeli geçiş bu. 7 sene sürecek, sizin kariyer alanınıza devrimsel etkiler yaratacak. 2025 itibariyle iş hayatınızda teknoloji, dijital platformlar ve yenilikçi sistemler büyük önem taşıyor. Belki mesleğinizi bile tamamen değiştirebilirsiniz. Özgürlük ihtiyacınız otorite figürleriyle ilişkilerinizi şekillendirecek. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve hobiler alanınızı aydınlatıyor. Kalbinizin sesini daha net duymaya başlayacaksınız. Bir ilişkiyi sorgulayabilir, bir aşkın bitiş ya da dönüşümünü deneyimleyebilirsiniz. Eğer çocuğunuz varsa onunla ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Güneşin Yengeç'te, Ay'ın Oğlak'ta ve Ay düğümleriyle bir mistik dörtgen oluşturması kalbinizi iyileştirmenin anahtarını ruhsal bağlantıda bulacağınızı gösteriyor. 3 Temmuz'da Uranüs, Satürn ve Plüton arasında destekleyici açılar var. Bu destekleyici açı sayesinde eğitim, iş, ortaklık alanlarınızda sağlam kararlar alabilirsiniz. Özellikle teknolojik yatırımlar, ortak projeler ve yurt dışı bağlantılı işler için değerlendirilmesi gereken bir zaman. 16 Temmuz'da Venüs ile Merkür arasında, Güneş ile Ay arasında uyumlu açılar oluşacak. İletişimdeki netlik artarken yaratıcı çalışmalar, sunumlar ve yazılı işler için son derece verimli bir gün olabilir. 18 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor. Bu retro sizin bilinçaltı ve kapanışlar alanınızda gerçekleşecek. Üstelik de yönetici gezegeniniz. Rüyalarınız yoğunlaşabilir, eski konular zihninizi kurcalayabilir. Bu dönem içsel temizlik yapmak, meditasyon, inziva ve ruhsal çalışmalar için oldukça uygun. 10 Ağustos'a kadar büyük başlangıçlar yapmaktan kaçınmanızda fayda var. 21 Temmuz'da Mars Güney Ay düğümüyle kavuşacak ve Kuzey Ay düğümüne karşıtlık yapacak. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor bu görünüm. Fiziksel ve zihinsel olarak sizi hayli zorlayabilir. Aşırı detaylara takılmak, kendinizi zorlamak ya da geçmişe saplanmak size zarar verebilir. Venüs'ün bu görünüme yaptığı karede iş ve özel yaşam arasında denge kurmanızı gösteriyor. Söylüyor. Güneş ile Uranüs'ün uyumlu açısıysa yurt dışı eğitim ve medya alanında ani ama destekleyici fırsatlar getirebilir. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte içe dönük bir sürece geçiyorsunuz. Enerjiniz biraz düşebilir. Ruhsal ve fiziksel detoks için harika bir zaman. Gölgenizi tanımak, içsel korkularla yüzleşmek sizi güçlendirecektir. 23 Temmuz'da Güneş ile Plüton arasında bir karşıtlık oluşuyor. Sağlık, çalışma hayatı ve bilinçaltı alanlarında güçlü yüzleşmeler yaşanabilir. Kontrol etmeye çalıştığınız konular elinizden kayabilir. Bırakmanız gereken şeylerle yüzleşebilirsiniz. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu ise ruhsal anlamda güçlü bir farkındalık getirecek. İç dünyanızı yeniden yapılandırmak, bilinçaltı temizlikler yapmak, arınmak ve yeniden doğmak. Bu yeni aydan destek alabilirsiniz bunlar için. Ancak Plüton karşıtlığı bazı dönüşümlerinde o kadar kolay olmayacağını, sancılı olabileceğini gösteriyor. 25 Temmuz'da Venüs sizin burcunuzda yer alan Mars'a kare yapıyor. Bu görünüm ilişkilerde gerginlik, iş ortamında ise baskı ve eleştirilerle karşılaşabileceğinize işaret ediyor. Duygularınızı ifade ederken kırıcı olmamaya dikkat edin. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Sosyal çevreniz canlanıyor. Eski arkadaşlıklar gündeme gelebilir. Ancak Venüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı ilişkilerde hayal kırıklıklarına da açık bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Her duyduğunuza inanmadan sınırlarınızı koruyarak ilerlemelisiniz. Sevgili yükselen Başaklar, Temmuz ayı sizin için ruhsal olarak derinleştiğiniz, kariyer yolculuğunuzda rotadığınızı belirlediğiniz bir dönem olacak. Geçmişin yüklerini bırakın, zihninizi sadeleştirin ve yeniye yer açın. Gökyüzü huzurun detaylarda değil, teslimiyette olduğunu fısıldıyor. Verimli bir ay, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.